Şimdi buradaki metrikler ne işe yarıyor? Tek tek bakalım. Arkadaşlar hesaba genel bakış dediğinizde işletme portföyümüzü oluşturduk zaten. Tamam mı? Hesaba genel bakış dediğimizde burada size Facebook, Meta tavsiyelerde bulunuyor. Bunları görebiliyorsunuz. Daha iyi performans alabilirsiniz diyor. İşte burada biz genelde Meta'nın sunduğu tavsiyeleri pek kulak asmıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yani her dediğini yapacak olsak manuel olarak yapmayı sevdiğimiz için arkadaşlar genelde. O yüzden bunları pek ciddiye almıyoruz. Sonrasında buraya kampanya dediğinizde zaten aktif kampanyalarınızı görebiliyorsunuz. Reklam raporları dediğinizde arkadaşlar buradan reklamlarınızın sonuçlarınızı detaylı bir şekilde incelemenize yarıyor arkadaşlar. Mesela buradan geliyoruz bak. Cinsiyete göre, yaşa göre ayırıp buradan detaylı hedefleme yapabiliyorsunuz. Ölçümler diyorsunuz arkadaşlar mesela. Alışveriş başına ücretler dediğinizde gördüğünüz gibi burada bu şekilde metrikleri iyice incelemenize yarıyor. Burada birden fazla kampanyanız varsa burada detaylı inceleme yapabiliyorsunuz. Ölçümlere mesela CPM'ler, CTR'lar buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hedef kitleler bölümü bizim retargeting çalışmaları, ılık kitle, sıcak kitle çalışmaları yapabilmemiz için burada özel hedef kitleler oluşturmamız gerekiyor. Zaten ilerleyen derslerde bahsedeceğim. Şimdilik sadece paneli tanıyoruz. Arayüzleri kontrol ediyoruz. Buradan özel hedef kitleler oluşturuyoruz arkadaşlar. Web sitemize gelen trafiğe özel, işte Instagram profiline özel. Faturalar ve ödemeleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ödemeleri gerçekleştirdiğiniz yer. Reklam ayarları dediğimizde aslında burada bir ilgilendiren yer arkadaşlar. Burada hedef kitle segmentleri. Bizi ilgilendiren yer burası güzel kardeşlerim. Buraya özel hedef kitlelerimizi giriyoruz. Ve bu sayede Meta'nın daha sağlıklı çalışmasını sağlıyoruz. Daha iyi sonuçlar getirebilmesi için buraya hedef kitlelerimizi giriyoruz ve raporluyoruz arkadaşlar. Olay yöneticisi zaten pikselleri kontrol ettiğimiz yer. Tüm araçlar dediğimizde burada arkadaşlar aslında pek işiniz yok. Bu kısımdan sadece burada işletme ayarlarıyla sizin genelde işiniz olacak. İşletme desteği ana sayfasında hesapta herhangi bir hata falan var mı, engel var mı bunu kontrol edebiliyoruz. Diğerleriyle bizim işimiz yok arkadaşlar. Bizi ilgilendiren yer bu kısım. Bu kısım eğer bir alışveriş kampanyası açıyorsanız arkadaşlar, yani alışveriş kampanyalarıyla e-ticaret yapıyorsanız, satış gerçekleştiriyorsanız, web siteniz varsa burada sütunlar diye bir yer var arkadaşlar. Sütunlara geliyorsunuz. Sütunları özleştirin diyorsunuz ve buradan arkadaşlar dönüşümler diye bir bölüm var. Burada neleri takip etmeliyiz? Alışveriş başına reklam harcamasının getirisi olabilir. Alışverişler olabilir arkadaşlar. Bunları kontrol edebiliriz. Zaten en çok kullandığımız iki tane sütun budur arkadaşlar. Reklam harcamasının getirisi yani ROAS, bir de alışveriş arkadaşlar. Genelde bunları takip etmeniz yeterli. Yani ben diğer eğitimciler gibi işte yok CPM'miş, CTR'mış, şuymuş, buymuş bunlarla ilgilenmeyeceğiz arkadaşlar. Ben size tamamen sahadaki tecrübelerimle bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Böyle daha faydalı olacağına inanıyorum. Yani gelmişler burada adamlara CTR, CPM bilmem ne şu bu bunlar anlatıyorlar eğitimlerde. Ben bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunlarla pek işiniz olmayacak arkadaşlar. Yani bir kampanya alışveriş getiriyorsa bizim için zaten başarılıdır. Bizim buradaki CPM mesela burada 100 lira, burada 70 lira. Yani ne oldu? Bu kampanya bundan daha mı iyi oldu? Yoksa diğeri daha mı kötü olmuş oluyor? Alakası yok abi. Yani bunlarla fazla kafa yormayacağız. Bize alışveriş getiriyorsa kampanyamız başarılıdır arkadaşlar. Ben o yüzden sahadaki bizzat tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Mesela arkadaşlar bir sorun yaşadığınızda buraya geliyorsunuz. Meta destek yazıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir hata alırsınız. İşte ne bileyim bir sıkıntı olur, provizyon hatası olur. Meta destek yazdığınızda destek al diye bir bölüm çıkacak. Destek al dediğinizde arkadaşlar buradan Meta destek ekibiyle iletişime geçebiliyorsunuz. Destek ekibiyle iletişime geç diyorsunuz arkadaşlar. Zaten direkt sizle bağlantı kuruyorlar. Buradan reklam hesaplarımızı seçiyoruz. Buradan reklam hesabımızı seçiyoruz ve destek ekibiyle direkt iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. Bizi canlı desteğe bağlıyor. Konuşuyoruz. Gerektiğinde telefon numarası istiyorlar. Bu şekilde bağlanabilirsiniz güzel kardeşlerim. Şimdilik bu videomuzda sadece arayüzleri tanımakta. Dediğim gibi bizim burada bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar burası. Burası. Eğer alışveriş kampanyasıyla satış gerçekleştiriyorsak sütun bölümünden benim size tavsiyem CTR'lara, CPM'lere, hook'lara fazla kafa takmayın abi. Geliyorsunuz buradan standart olaylar diyorsunuz. Alışveriş reklam harcamasının getirisi alışverişler. Bunları açsanız kafidir. Zaten diğerleri de performans tıklamaları falan buradan otomatikman gelecektir arkadaşlar. Gelmezse eğer size sütunları özleştir deyip buradan seçebilirsiniz. Mesela performansa gelip buradan sonuçlar, erişim, gösterim bunları seçebiliyorsunuz.
Bizi ilgilendiren kısım ROAS ve getirisi. ROAS dediğimiz yer şurası oluyor arkadaşlar. Evet, şu anda maksimuma çektim. Giyim sektöründe arkadaşlar bu ROAS'lar iyidir. Yani bu ROAS'ları elde ediyorsanız giyim sektörü için yeterli oluyor. Bilginiz olsun. Bu danışanımızla biz 7-8 aydır beraber çalışıyoruz. Buradan dediğim gibi arkadaşlar mesela gelelim size bazı arkadaşların anlattığına göre performans ve tıklamalar meta direkt otomatik olarak isterseniz arkadaşlar performans ve tıklamalar dediğinizde burada gördüğünüz gibi CPM'leri falan görebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek gösterelim. Normalde CPM'in düşük olmasını isterler. Hepsi düşük olmasını tavsiye eder. Mesela bakın burada CPM çok düşük. Alışveriş başına maliyeti görebiliyorsunuz. Bakın burada CPM daha yüksek ama alışveriş başına maliyet daha uygun arkadaşlar. Yani buralara fazla kafa yormanızı istemiyorum. CPM'miş, CTR'mış bunlar önemsiz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Mesela bakın arkadaşlar bunun CTR'ı da düşük diğerine göre ama alışveriş başına maliyet güzel. Yani tatmin edecek bir şekilde arkadaşlar. O yüzden bunlara pek kafa yormayacağız. Ben size direkt bizzat sahadaki tecrübelerimi aktaracağım arkadaşlar. Panelimizi tanıdık. Bizim işimizin olduğu yer burası. Ya burada bir sürü ayar var. Bunlarla hiç işiniz olmayacak arkadaşlar. Mesela potansiyel müşteri merkezi. Eğer siz bir form reklamları çıkacaksanız arkadaşlar. Burada potansiyel müşteri merkezinden de yapmanız gereken düzenlemeler olacak. Dersimizde onu da anlatacağız zaten arkadaşlar. Belki eğitimimizde potansiyel müşteri merkezinden form toplamak isteyen danışanlarımız, öğrencilerimiz olabilir güzel kardeşlerim. Şimdilik bu dersimiz bu kadar olsun. Arayüzü kısaca bahsettik, anlattık. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi analiz ve raporlama. Şöyle gelecek olursak CTR 1'in altına düşerse zaten direkt onu kapatıyoruz arkadaşlar. Yani CTR 1'in altına düştüğü vakit kapatıyoruz. Şöyle söyleyeyim, kampanyayı yeni açtığınızda ilk başta ne demiştik size? Bir kampanya 3 gün yayında kalmadan kapatmak yok arkadaşlar. O kampanya 3 gün yayında kalacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 gün sonra baktık CTR'larımız 1'in altına doğru gidiyor ve alışveriş başı maliyet zaten tıklamalardan ötürü yüksek olacaktır arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi mesela CTR çok düşük. Alışveriş başına maliyet de yüksek gördüğünüz gibi. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi bu kampanyayı biz açalı daha bir gün oldu. Daha sadece bir gün yayında kaldı arkadaşlar. O yüzden bekletiyoruz. Şu an mesela gördüğünüz gibi maliyetler bu şekilde. Doğru düzgün bütçe harcamadı. Biz bunu 3 gün yayında tutacağız. Kampanyamızın içine de girip inceleyeceğiz. Mesela şu an CTR'lar neredeyse baremde geziyor arkadaşlar. Yani kapat beni diyor. Ama dediğim gibi yeni olduğu için şu an hala şans tanıyoruz. Bilginiz olsun güzel kardeşlerim. Size bu kampanya kurgusunu kurgularken bahsetmiştim arkadaşlar. Ne demiştim? En yüksek bütçeyi buraya harcayacak diye. Soğuk kitleye harcayacak diye. Gördüğünüz gibi en yüksek bütçe buraya harcandı. Akabinde ılık kitleye harcandı. Akabinde sıcak kitleye harcandı. Ilık kitleden siparişe dönen yok. Sıcak kitleden siparişe dönen var. Ve soğuk kitleden de bir siparişe dönen var. Şu an bu metrikler bizi yanıltır. 3 gün boyunca bu yayında kalacak. Eğer bu başarısız olursa tekrardan kampanya bütçesini kapatıp normal reklam seti bütçe vereceğinizi size söylemiştim. Aynısını ben de uygulayacağım güzel kardeşlerim. Eğer bu kampanya 3 gün boyunca beni tatmin etmezse tekrardan bunu çoğaltıp reklam seti bütçesi olarak yayına alacağım. Yani burada arkadaşlar ben gene de size ekrana bir görüntü getiriyorum şu anda. Kötü ve iyi metrikler şu anda karşınızda arkadaşlar. CTR, CPM, ROAS. Ya bu metrikler bizim için yeterli ama dediğim gibi bunlara kafa takmayın. Kafanızı bunlara yormayın pek fazla. Bunların içinde boğulup gidersiniz. Ben boğulup gitmenizi istemiyorum. Bunların ortalaması zaten alışveriş kampanyasının maliyeti ve ROAS'a zaten yansıyor. Yani ROAS kötüyse, alışveriş başına ücret yüksekse demek ki bu veriler, bu metrikler kötüdür. Alışveriş başına maliyet çok iyiyse, çok uygunsa, ROAS çok yüksekse demek ki biz bu verileri yakalamışız. Verilerimiz iyidir, CTR iyidir, CPM iyidir. Anladınız mı olayı güzel kardeşlerim? Ama illa da kontrol edeceğim derseniz bunları kontrol etmeniz yeterlidir. Uğur Akkaya, YouTube kanalının dijital reklamlarına yönlendiriliyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar, reklam danışmanlığı veriyoruz. Çok uygun fiyata, uygun fiyattan hizmet sağlıyorum. Bilgi almak isterseniz WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında WhatsApp numaram var. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Aslında CTR, CPM bunların da bir önemi yok güzel kardeşlerim. Yani şurada alışveriş başına ücret ve ROAS bizim için yeterlidir aslında. Alışveriş başına ücret ve ROAS yeterli abi. Ya başka bir şeye buradan takip etmenize gerek yok. Zaten alışveriş başına ücret hepsinin ortalaması.
CTR'ların, CPM'lerin hepsinin ortalaması. Eğer alışveriş başına ücret düşükse demek ki bizim ortalamamız iyidir arkadaşlar. Yakalamışızdır. Yani bunlarla kafanızı karıştırmayın abi. Ya ben o kadar panel yönettim. Yüzlerce panel yönettim. Hala da yönetiyorum. Aktif olarak 12-13 tane panel yönetiyorum. Bunlarla kafamı yormuyorum abi ben. Ben sadece yapacağım aksiyona bakıyorum. Neler yapmalıyım? Nasıl başarılı kampanyaları bulmalıyım? Bu eğitimde de ben aslında size bunu aşılamaya çalışacağım. Yani bu CTR'mış, CPM'miş, şeymiş, bunlarla kafanızı yormayın. Başınızı ağrıtmayın. Zaten bunun ortalamasını bize alışveriş dediğinizde, getiri dediğinizde arkadaşlar, bunun hepsinin ortalamasını bu iki metrik bize yapıyor. Abi buradan gelin, sepet eklemeyi seçin, tamam mı? Sepet eklemeyi seçin, alışverişi seçin, reklam harcamasının getirisini seçin. Yani bunlar zaten bizim için yeterli arkadaşlar. Olayı anladınız mı kardeşim? CTR'la, CPM'le uğraşmanıza gerek yok. Ya zaten dediğim gibi bu metrik, alışveriş başına ücret, hepsinin ortalaması. Eğer bu alışveriş başına ücret bizi tatmin ediyorsa ve ROAS'larımız da güzelse, ROAS'ımız da iş görüyorsa, demek ki arkadaşlar yani bu kampanyada CTR da iyidir, CPM de iyidir, hukukta tutmuştur. Yani bu metriklerle kafa karıştırmanızı istemiyorum. Çünkü başarılı reklamların altında bu yatmıyor arkadaşlar. Bu metriklerde boğulursunuz. Saçmalarsınız. CTR düşük diye reklamı kapatırsınız. Ben size örnek gösterdim. CTR düşük ama çok güzel satışları getiriyor ve ROAS'ı da iyi. O yüzden ben sizi yanlış yönlendirmeyeceğim. Başka eğitimlerdeki gibi işte CTR buraya gelirse kapatalım, CPM şöyle olursa bunu yapmayalım gibi yönlendirmeyeceğim arkadaşlar sizi. Tamamen aksiyon alabileceğiniz taktikler göstermeye devam edeceğim. Devam ediyoruz. Diğer derste görüşelim. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kreatif bu işin her şeyi. Eğer kreatif kötüyse sonuçlar da kötü olacaktır. Neden? Çünkü kreatif zayıfsa CTR düşer. CTR düşükse tıklama pahalı olur. Tıklama pahalı olursa alışveriş başına ücretler yükselir, ROAS düşer. Yani sorun çoğunlukla hedeflemede değil, kreatifte. Peki neden böyle oluyor arkadaşlar? Eğer CTR yüksekse CPM'de daha çok tıklama alırız. Basit bir mantıkla CTR artarsa CPA düşer. CPA düşünce alışveriş başına maliyet düşer, ROAS artar. O yüzden önce kreatifi düzelteceğiz arkadaşlar. Kreatiflere ağırlık vereceğiz. Rakiplerimiz her şeyi dört dörtlük yaparken biz 4-3'lük yapmayacağız güzel kardeşlerim. Biz de 4-4'lük yapmaya çalışacağız. Sadece kreatiflerinizi değiştirerek maliyetinizi 4 kata kadar düşürebilirsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Kreatifin altın kuralı arkadaşlar. İlk 3 saniye o kadar çok önemli ki. En fazla zaman harcayacağınız yer edit yaparken ilk 3 saniye arkadaşlar. Bu ilk 3 saniyede kitleyi bir şekilde tutmamız lazım. Bu ürün sorun mu çözüyor? Fayda mı sağlıyor? Bunları vurgulamamız lazım. Videolarımızı mutlaka arkadaşlar dikey formatta, Instagram Reels formatında üreteceğiz. Reklam tarafında her şey dört dörtlük yapılsa bile eğer kreatifler yetersizse reklam tarafında da başarılı olunmuyor. Öncelikle bizim ağırlığımız kreatif olmalı. Hizmetiniz ne arkadaşlar? Hangi alanda hizmet sağlıyorsunuz? Erkek giyim mi? Türkiye'de en büyük sayfalar erkek giyim sayfalarını gidin inceleyin. Nasıl içerikler üretiyorlar, nasıl kreatifler üretiyorlar inceleyin. En büyük sayfaları kendinize feyz alın. Kadın giyim misiniz? Gidin Türkiye'deki en büyük kadın giyim sayfalarının profillerini inceleyin. Bunlar ne şekilde içerik üretiyor? Kreatifleri nasıl yapıyorlar, nasıl vurguluyorlar? Kendinize feyz alın. Kreatifler çok çok önemli. Reklam tarafında her şeyi dört dörtlük yapsanız bile kreatiflerinizi rakipleriniz kadar iyi yapamıyorsanız başarısız olacaksınız arkadaşlar. O yüzden kreatife mutlaka önem veriyoruz. Her şeyden önce kreatiflerimizi geliştiriyoruz, editlerimizi geliştiriyoruz. Videolarımız çok kaliteli bir şekilde hazırlanıyor ve yayınlanıyor. Bu eğitimde sizlere kreatifin öneminden bahsetmek istedim. Kreatif çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.